Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, yıllık biliyorsunuz enflasyon oranı açıklandı. Özellikle 2,39 civarlarından gelen enflasyon oranıyla birlikte dolar TL kurunda zaten bizlerin de beklentisi olan rakamlar arasında yukarı yönlü hareketler yaşadık. Peki şimdi dolar ve altında bizler için hangi rakamlar önemli olacak? Şimdi sizlerle birlikte hemen bunu bulalım. Biliyorsunuz son videolarımda İzleyen arkadaşlar vardır. Dolar, altın, euro, sterlinle ilgili yapmış olduğumuz videoda nerelerden alım yapmalı, nerelerden satım yapmalıyız, hangi bölgeler bizler için kritik, elinde dolar altın tutanlar hangi seviyeleri beklemeli? Bununla ilgili en son videomuzu seyretmemiş olan arkadaşları da mutlaka seyretmeye davet ediyorum. Bu video çok önemliydi ve bu video içerisinde de biliyorsunuz dolar için 9.45-9.70 aralığında bu hafta fiyatların görülebileceği şeklindeki öngörümüz vardı. Ve bu öngörümüzde noktasal olarak çalıştı. Evet, dolar kurunda 9.70 şu an itibariyle çok önemli arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz. Şu an yayınımı izleyen arkadaşlar yayını başka mecralarda da paylaşırsa beni çok memnun ederler. Ayrıca kanalımıza bir beğeni atmayı unutmazsak da çok sevinirim arkadaşlar. Evet, bu enflasyon verileri açıklandı ve enflasyon verilerinde arkadaşlar gördük ki enflasyonu en fazla kadınlar zıplatmış. Maalesef ki ürünü en fazla artan ürün kadın hırkası oldu arkadaşlar. Buradan da bayan arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Lütfen enflasyonun sebebi sizler olmayın. Tabii ki bu bir şakaydı arkadaşlar. Fiyatı en çok düşen ürün arasında da limon varmış ve fiyatı en fazla artan, enflasyonda en fazla etki yapan ürün de maalesef ki bayan hırkasıymış arkadaşlar. Evet, şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra bakın arkadaşlar, dolarda bu enflasyonun 2 üzerinde bir enflasyon, 2,39 civarlarında gelen enflasyonla birlikte dolar TL kurunda 9,73 9,74 üzerine kadar bir fiyatlama gördük. Hepimizin de yakından takip ettiği gibi, evet, 974-975 civarına doğru bir fiyat artışı görülmüş. Şimdi dolar TL kurunda belirttiğim rakam çok önemli arkadaşlar. Sizler özellikle 9.70 fiyatını dikkat edeceksiniz. 9.70 şuradan geçen bir direnç ve bu direnç önemli bir direnç. Bu hafta itibariyle bu 9.70 9.45 aralığı zaten bizim bir beklenti aralığımızdı ve bu beklenti aralığımız çalışmış durumda. 9.70 üzeri dolar TL kurunda fiyatlamalar gerçekleşebilir ise, bakın bu gerçekleşebilir ise diyorum, veya kapanışlar gerçekleşebilir ise bugün itibariyle yukarıda 9.73 dolar için gene bir önemli direnç bölgesi. Sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bölge ve onun üzerinde de 9.79 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgeleri 9.70 üzerinde takip edilebilir. Fakat 9.70, gene uyarıyorum arkadaşlar sizi, özellikle kuvvetli bir dirençtir. Bu direnç 9.70 ve 9.45 aralığında çalışacak bir bölgedir. Kırılmadığı müddetçe 9.45-9.70 aralığı dolar TL kurunda bizler için önemli bir aralık olarak takip edilmesi gereken bölge. 9.70 üzerine kapanışlar olur ise arkadaşlar, bu sefer dolar TL kuru güçlenir ve yukarıda 9.73 ve zirvesine yakın bölgeler olan 9.79 bölgelerine doğru hareketler yapabilir. Ama dediğim gibi sizlerin yakinen takip etmesi gereken en önemli bölge 9.70 bölgesinden geçen direnç olmalı. Akşama FED var. FED'in yapacağı hareketler, söyleyecekleri, ağızdan çıkacak kelimeleri gene önemli olacak. 4 saatlik bazda sizlere kısa bir video atmıştım. Bu kısa videoda da özellikle dolar TL kurunda yukarı bir hareket yaşanabilmesi için şuradaki 9.60 seviyesi üzerinde kırılımlar gelmesi şart şeklinde. O videoyu da mutlaka izleyin. Gördüğünüz gibi buradan bir kırılım gelmesiyle birlikte arkadaşlar, bakın dolar TL kurunda enflasyon verisine dayalı olarak
yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş oldu. Yani noktasal olarak bizim yaptığımız grafiklerimiz 10 numara çalışmakta. Şu an itibariyle baktığımız zaman 9.70'ten zaten gördüğünüz gibi satışlar gelmeye başladı. Biz de 9.70'e zaten dikkat çekmiştik ve hareketlerin bu civarda gerçekleşeceği ile ilgili enflasyon verisinin özellikle yüksek beklediğimi ve bu yüksek beklentiyle birlikte dolar TL kurunda 9.70-9.45 bant aralığının çalışacağını ve burada beklentilerimiz vardı arkadaşlar. Şimdi 9.45-9.70 aralığında hem fikir olduk değil mi arkadaşlar? Bu 9.70 tekrardan yükseliş için şart fakat buradan satışlar görebiliriz. Bizler için aşağıdaki önemli destek bölgemizde 9.45 band aralığı. Bu band aralığı sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Evet, doları anlattık. Hemen altın tarafına geçelim. Altın bekleyen arkadaşlarımız da var. Altın. Evet, bu akşam FED ile birlikte altında ne gibi hareketler yaşanabilir? Altında bizler için özellikle takip etmemiz gereken kritik seviye hangi seviyeden geçiyor? Bunu da sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışalım. Fed'in yapacağı bugünkü açıklamalar içerisinde arkadaşlar varlık alımları yakından takip edildiği bir açıklama olacak. Bizler de varlık alımlarında Fed'in ne türden bir atraksiyon göstereceğini dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Fed'den beklentiler varlık alımlarının kademeli bir şekilde azaltılması yönünde. Şimdi Fed kademeli bir şekilde varlık alımlarını azaltma yönüne gider ise arkadaşlar altında bir miktar aşağı yönlü hareket ve sonrasında ben yukarı yönlü bir hareket beklentisi içerisindeyim. Benim için altında özellikle 1776 dolar seviyesi önemli bir seviye. Şuradan bir seviye. Bu seviye dikkatli bir şekilde altın yatırımcısının takipte olması gereken bir seviye. Bu seviye altında kırılımlar gerçekleşmez ise arkadaşlar 1804 gene bizler için 1776 ve 1804 band aralığı altın için önemli bir aralık olacak ve buradan tekrardan 1850 dolar seviyesine doğru altının onsu yönünü yukarıya doğru çevirebilir. O yüzden Fed'den gelecek açıklamalar çok önemli. Özellikle altın yatırımcısının dikkat etmesi gereken, üstüne basa basa söylüyorum, Fed'in varlık alımlarını azaltma yönüyle ilgili açıklaması değil arkadaşlar. Bu açıklama zaten piyasalar tarafından büyük bir ihtimalle satın alınmış durumda. Sizlerin en yakından takip etmesi gereken önemli açıklama Fed'in bir faiz artırımına başlayacak mı, başlayamayacak mı? Bu kelime sizler için çok önemli olacak. Benim düşünceme göre Fed bir faiz artışı olayına başlayamayacak. Çünkü Fed için önemli olan işsizlik rakamları, işsizlik, ABD'deki ekonomideki gidişat, bunlar çok önemli. Bunlar düzelmediği sürece Fed'in henüz bir faiz arttırışına gideceği yönünde beklentim benim yok. O yüzdendir altında kısa süreli aşağı yönlü hareketler görülse de tekrardan toparlanıp yukarı yönlü hareketlerine altının devam edeceğini, enflasyonist durum ve baskıdan ötürü devam edeceğini ben düşünmekteyim. Çünkü dünya üzerinde kırılan zincirlerle birlikte enflasyonist baskı hala devam etmekte. İlerleyen dönemlerde yerini hiperenflasyonist bir baskı üzerinde de sert bir şekilde bu kendini gösterebilir. Evet, dediğim gibi 1776'ya altın yatırımcısı dikkat edecek. 1776 bizim için altının ons takip eden arkadaşlar için önemli bir seviye olacak. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altında son yaptığımız videoda, bu videoyu mutlaka izleyin. Fazla izlenme oranı yakalayamadı arkadaşlar. Özellikle dolarda, altında, euroda, gümüşte alım, satım ve stop bölgelerini sizler için belirledim. O videoyu mutlaka izleyin. Bundan önceki video yani. Gram altın tarafında ne dedik? 543 rakamı önemli bir rakam. Bakın arkadaşlar, 543 rakamı önemli bir destek. Gram altın tutan arkadaşlar 543 seviyesine dikkat edecek. Elinde yani gram altın olanlar 543 kırılmadığı müddetçe bu hafta ne dedik? 558 band aralığı
gram altında önemli bir bant aralığı olacak ve noktasal olarak buradaki bant aralığı bugünkü gelen haberlerle birlikte çalışmış durumda. 558 şimdi önemli bir gram altın takip eden arkadaşlar için önemli bir direnç. Bakın önemli bir direnç. Bu direnç kırılmadığı müddetçe 558'den satışlar tekrardan gram altın tarafında gelebilir. Bu aralığı sıkı bir şekilde takip edin ve değerlendirin derim ben. Alım yapacaklar için ne dedik? 543 seviyesini bekleyeceksiniz. 543 altı kapanışları bekleyeceksiniz. Eğer böyle bir kapanış görebilirseniz işte o zaman altında 520 TL'ler sizler için önemli bir alım seviyesi şekline gelebilir dedik ve noktasal olarak bugünkü açıklamalarla birlikte yukarı yönlü hareket beklentimiz gerçekleşti ve şimdi artık 558 önemli direnç noktası ve 543 destek noktası takibimizde. Bu takiple birlikte Fed'in yapacağı akşam saat 21.00'da yapacağı açıklamalarda bizler için önemli olacak. Hemen destek ve dirençleri verelim. Gene 543 önemli bir destek. Bakın 543 önemli bir destek. Yukarıda 558 önemli bir direnç ve bant aralığı. Tekrardan yukarı yönlü hareketler gelebilmesi için ise 558 üzerinde kapanış şart. Benim şimdilik FED'den bir faiz arttırımıyla ilgili bir açıklama gelmediği sürece 558 üzerinde bir kapanış beklentim yok. Ama tabii bu piyasadır. Sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekli. 558 üzerine atışlarda bizler için 562 civarlarına doğru giden bir gram altında izleyebiliriz. O yüzden 558'i gram altın takip eden arkadaşlar özellikle takipte kalacaklar. Bu seviye çünkü çok önemli bir seviye olarak gram altında gözükmekte. Hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüşte bekleyen arkadaşlarımız için önemli kritik seviyeleri buradan verelim. Evet, gümüş ons. Gümüş ons şu an 23.50 civarlarında. Maalesef gümüş onsta kötü bir fiyatlama var. Tabii gümüş ons takip eden arkadaşlar bakın. Şimdi gümüş onsta şurada bir hareket var. Burada bir tobo yapma hareketi de olabilir arkadaşlar. Yani biz gümüşün onsunda özellikle 23 ons seviyelerine dikkat edelim. Yani buralarda bir kapanış görmediğimiz sürece bakın arkadaşlar şurada bir sol omuz ve burada bir sağ omuz yapıyor olabilir. O yüzden burası 23 dolar diyelim. Şuraya 23 dolar seviyesini çekelim. Buradaki 23 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça gümüşteki arkadaşlar tekrardan sert bir şekilde bu 24.80 civarına doğru bir hareket görebilirler. Bakın uyarıyorum tekrardan 23 dolar altında bir kapanış gümüşün onsunda görmediğiniz müddetçe burada bir toba oluşumu mevcut. Ve bu ters omuz baş hareketlerinde arkadaşlar bakın aynı soldaki gibi sağda da bu hareketin aynısını yaşarsınız. Şu an 24.80'den tekrardan bir sağ omuza girişmiş ve buradan yönünü 24.80 civarına doğru gümüş çevirebilir. Buralardan satış yapılmaz. Kesinlikle gümüşün onsunda buralardan satış yapmayın. Gümüşün onsu 23 dolar altına gelmediği müddetçe yukarıda 24.80'e tekrardan FED açıklamalarıyla birlikte yukarı yönlü gidebilir. 24.80 kuvvetli bir şekilde kuvvetli bir mum hal şeklinde de yukarı yönlü kırılır. O zaman 28 dolarlara doğru bir anda gümüşte sert hareketler yukarı yönlü görebiliriz. Gümüş yatırımcısının panik yapmaması gereken bir gün. O yüzden elinizdeki ürünlere özellikle sahip olun. 23 dolar altında kapanış görmediğiniz takdirde gümüşlerinizi sakın ola ki kaptırmayın derim ben Başkan 35 olarak. Gümüş gram. Evet, gümüş gram takip eden arkadaşlar 7.15 önemli dedik. 7.15 özellikle gümüş için kritik bir seviye. 7.15 buradaki destek bölgesi sıkı bir şekilde takip edin dedik. Yukarıda 7.44 7.15 aralığı çalışmasını beklediğimiz bir bant aralığı. Tekrardan bir yükseliş için 7.44 ve 7.53 üzerinde yeni kapanışlar şart. Bu kapanışları yakalayabilirsek gümüşte 8 TL'ye doğru
yukarı yönlü bir hareket, özellikle FED tarafından faizle ilgili açıklamaların ötelenmesiyle birlikte yukarı yönlü bir hareket beklentimizde gerçekleşebilir sevgili dostlarım. Hemen sterlin yatırımcısı arkadaşlarımız var. Sterline de hemen bakalım. Sterlinde de önemli ataklar gördük. Sterlinde bizler için ne dedik? 13 önemli. Evet, son videomuzda 13 TL'nin önemine bahsettik ve bu 13 TL'ye kadar bir geri çekilmenin ardından sterlinde gene 13.34 dedik. Buraya kadar bir yükseliş beklentimiz mevcut. Aşağıda 13, yukarıda 13.34 arası hareketler gayet normal. Bu hafta beklediğimiz hareketlerdi ve bu hareketleri enflasyon verisiyle birlikte gördük. Şimdi stabilizasyon süreci devam ediyor. Aşağıda 13-12 önemli. Bizler için tabii bu 13.34 burası satış bölgesi dedik arkadaşlar. 13 bölgesi alım bölgesi, kırılmadığı müddetçe dedik. Elinde tutan arkadaşlar için, elinde sterlin olan arkadaşlar için dedik. Yeni alım yapacaklarında 13 seviyesinin kırılmasını mutlaka beklemeli. 12.65, 13.6 bir alım bölgesi demiştik. Ve dediğimiz gibi noktasal olarak 13'ten yukarıya yönlü bugün enflasyon verisiyle birlikte yukarı ataklar gördük. 13.34 kuvvetli direnç. Bakın arkadaşlar sterlinciler. 13.34 kuvvetli bir direnç. Aşağıda 13.34 hareketi enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yaşanmış bir hareket. Yani buradaki fiyatlamada aynı dolar kurundaki gibi bitmiş olabilir. Sıkı bir şekilde verdiğim fiyat tablosunu takipte kalın. Aşağıda 13 lira tekrardan görülebilir. Hemen Euro TR. Evet, Euro. Euro'da bizler ne demiştik arkadaşlar? 11 TL bizler için önemli dedik ve 11 TL görüldü. Buradaki bant aralığı da çalışacak olan ne dedik? 11-11.30. Evet, bu da noktasal olarak çalışmış. Gördüğünüz gibi tam noktasal olarak dolar, altın, euro bütün hepsi noktasal olarak çalışmış arkadaşlar. Grafik ve teknik analizimiz beklentilerimiz doğrultusunda görevlerini yerine getirdiler ve bu kuvvetli direnç bölgelerinden de tekrar satış gördüler. Şimdi tekrardan yükseliş hareketinin başlayabilmesi için 11.30 direnci üzerinde kapanışlar görmemiz şart ki 11.48'li seviyelere doğru tekrardan Euro'da da yukarı yönlü ataklar görebilelim. Fakat enflasyon fiyatlanması yapılmış olabilir. O yüzden dikkat diyoruz. 11-11.30 aralığı bizim için satış bölgesiydi ve bu satış bölgesini sıkı bir şekilde takip edip değerlendirmek lazım. 11.30 üzerinde Euro'da, sterlinde 13.34, dolarda 9.70 üzerinde tekrardan fiyatlamaların gelebilmesi için ise arkadaşlar Fed'in akşamki açıklamaları çok önemli olacak. Burada dolar tarafını takip eden, euro, sterlin tarafını takip eden arkadaşlar mutlaka Fed'in ağzındaki faiz arttırımına başlayabiliriz. Yakın zamanda başlayabiliriz kelimesinde çıkacak bir kelime dolar, altın, euroyu uçurur. Yani yukarı yönlü sert hareketler gelmesine sebebiyet verebilir. Fakat bu lafların Powell'ın ağzından çıkmaması durumunda da geriye dönük tekrardan verdiğimiz destek noktalarına doğru geri dönüşler başlar. Bu sefer altın tarafında yukarı yönlü hareketler başlar. Dikkatli olunması gereken bir gün ve dikkatle takip edilmesi gereken bir gece olacak arkadaşlar. Bugün saat 21'deki Fed'in yapacağı açıklamalar. Evet sevgili dostlarım, bir canlı yayın yaptık. Bu canlı yayın üzerinde sizlere tekrardan bilgilendirdim. Mutlaka bundan önceki son videoyu mutlaka seyredin. Çok az seyredilme oldu. O videoda sizler için kritik altında, dolarda, euroda, sterlinde, gümüşte, gram altında, gram gümüşte hepsinin bant aralıkları, nereden alım yapabileceğiniz, nereden satım yapabileceğiniz, yatırım tavsiyesi olmadan tabii bütün bölgeler sizlere belirttim. Bu bölgeleri mutlaka takip edin arkadaşlar. Kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı takip etmeyi de unutmazsanız özellikle kanalı dışarıdan seyreden arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Sizlerin sayesinde 50.000 barajına yaklaştık. Kırdık, kıracağız arkadaşlar. Az kaldı, hep birlikte inşallah. Bana destek veren, yorumlarda bulunan tüm arkadaşlarım hepsine de buradan çok çok teşekkürler ediyorum. Hepsinin kazançları kendilerine bereketli olur inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.